Bildiğiniz gibi ülkemizi diğer pek çok ülke gibi normalleşme sürecine girdi. Bu noktada atılan adımlardan birisi salgının başlaması ile kapanan alışveriş merkezleri, berber ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibariyle yeniden açılması oldu. Ancak alışveriş kurallarında büyük değişmeler yaşanacak ve salgının yayılmasının engellenmesi için sosyal mesafe kuralları katı şekilde uygulanacak. Pek çok firma Covid-19 için hijyeni ve güvenliği sağlamak için önlemlerini aldı diyebiliriz. Peki nedir bu önlemler? Sizlere bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Birincisi ise mağaza girişlerinde misafirlerin ateş ölçümü yapılacak ve yüksek ateşli müşterilerin içeriye alınmayacak olmasını bilmeniz gerekiyor. Her mağazada yapılır mı onu bilmiyorum ama belki de sokaktan girdiğiniz her mağaza olabilir. Ancak alışveriş merkezine girişlerde genel bir giriş kontrolü yapılması yeterli olabilir. Çünkü içerideki hareketinizle birlikte ateşiniz de değişik. Dolayısıyla her mağazada belki de bu ölçümün yapılması çok da rasyonel bir durum olmayabilir. İkincisi, evet, giriş anında ve mağaza içerisinde pek çok noktada el dezenfektanı kutularının bulundurulacak olmasını bilmeniz gerekiyor. El dezenfektanı alışveriş merkezi gibi yerlerde, kısacası lavabonun ve sabunun size uzak olduğu alanlarda kullanabileceğiniz dezenfektan ürünleri muhtemelen daha fazla kullanımınıza sunacak demektir. Üçüncü maddeye gelirsek, tam kapasite yerine daha az kişinin mağazalara alınarak aşırı kalabalıktan kaçınılması planlanıyor. Yani evet, sosyal mesafe kurallarını idame ettirebilmemiz için belli bir metrekare alana belli bir insanın ancak girebilmesi gerekiyor. Eskisi gibi böyle kasa sıralarında çok uzun kuyrukların olması, mağaza içerisinde belirli ürünlere yanaşıldığında çok fazla kalabalığın bir arada olması bence çok doğru olmayacak. O görüntüleri hatırlıyorsunuz. Ancak bugün bu mesafeyi korumak adına içeriye giren insanların aynen marketlerde yapılan uygulamalar gibi sınırlanması gündemde. Dördüncü ise mağazalar içinde giriş ve çıkış yönlendirmeleri birbirinden ayrılacak. Dolayısıyla giren ve çıkanın ayrı noktalardan hareket ediyor olması insanların arasındaki teması azaltacak. Unutmayalım, Covid-19 salgınında en önemli olayın, yani en önemli bulaş yolunun temas olduğunu tekrar dile getirmek istiyoruz. Beşinci madde, kasa sıralarının 2 metre ara ile belirlenecek olması. Yani kasanın önüne geçtiğinizde aslında kasayla sizin aranızda bir mesafe olacak. Belki arada bir bariyer bile olacak. İnsanların hepsinde veya en azından çalışanlarda çeşitli siperler, maskeler kullanılacak. Dolayısıyla burada kendinizi kötü düşünmenize de aslında gerek yok. Onlar hem sizi muhatap oldukları insanlardan alabilecekleri virüslere karşı koruyacaklar, hem de sizlerin belki de bilmediğiniz virüsü ortama yaymanızı engelleyecekler. Çünkü sürdürülebilir hayat aslında her iki taraf için de geçerli. İnsanlar, yani sokaktan oraya giren kişiler ne kadar risk grubundaysa içeridekiler de aynı risk grubunda sayılıyor. Dolayısıyla herkes birbirini aslında korumaya yönelik yöntemleri ve tedbirleri almak üzere çalışacaklar. Altıncısı ise mağaza çalışanları gerekli hijyen ve koruyucu ekipmana sahip olacak dedik. İşte maske, siper, belki yeri geldiği zaman da eldiven kullanımları olacak. Yedinci madde, deneme kabinlerinin iptal edilmesi veya ileri dezenfektan sistemlerinin kurulmuş olması gerekecek. Burada deneme kabinlerinde belki bıraktığınız şeyler ultraviyole ışıklarla dezenfekte edilebilir. Bazı mağazalar böyle bir şey yapabilir. Veya bazı mağazalarda belki tek bir ürün denenebilecektir. Ancak onun kumaş dezenfektanları kullanarak belki temizliği sağlanacak. Ancak her ne olursa olsun belki de denememek en mantıklısı. 8. madde, denenen kıyafetler UV ışınları ile dezenfekte olacak dedik. Bir başka müşteri tarafından bir süre denenemeyecek. Kuaföre gittiğinizde UV sterilizatörleri çok net bir şekilde görüyorsunuz. Hatırlıyorsunuz, sterilizatör denilen bir cihaz var. İçinde mor bir ışık var. O mor ışık aslında ultraviyole C lamba. Yani biz bu tip şeylerle kıyafetlerimizi steril edebileceğimizi düşünüyoruz. Ancak burada insanları da koruyabilmemiz gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Doğrudan maruz kalınan ultraviyole C bizler için zararlı olabilir, gözlerimiz için zararlı olabilir. Dolayısıyla bunun mutlaka doğru bir sistem üzerine yapılması gerekiyor. 9. madde, yürüyen merdivenler sürekli dezenfekte edilecek. Unutmayın, yürüyen merdivenlerde bantlar var. Bantlar zaman zaman böyle tortulu, hatta üzerine böyle bir şey yapışmış gibi de hissiyat verebilir. Çünkü yapısındaki doku itibariyle işleyen ve sürekli hareket eden bir plastik olduğu için hem esnek hem de yumuşak bir materyal. Dolayısıyla bunun yüzeyinde virüslerin veya bakterilerin veya enfeksiyona yol açabilecek her şeyin çok daha rahat olabileceğini biliyoruz. Bu suretle bu bantlar sürekli dezenfekte edilecek. 10.'sü ise asansörler çalışmayacak. Berber ve kuaförlerin dikkat etmesi gereken kurallar ise birazcık daha farklı. Tekrar oraya gelelim çünkü hayatımızda belki de eksikliğini en çok hissettiğimiz o salonlar. Randevusuz müşteri almayacaklar. Müşteriye ikram yapılmayacak.
Bir sonraki madde, içeride müşteri beklemeyecek. Sınırlı sayıda kişi alınacak. İki koltuk arası mutlaka boş olacak. Koltuklar her müşteriden sonra dezenfekte edilip 15 dakika boş bekletilecek. Müşteriler maske ve galoş ile içeriye girecekler. Çalışanlar siperlik kullanacaklar. Belki de onlar da maske kullanmak zorundalar. Makas ve makineler, kısacası tüm ekipmanlar sürekli dezenfekte edilecek. Dezenfekte edilen alanlara da mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Unutmayın ki bütün sterilizatörler aslında Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylı olması gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten steril edildiğine de emin olmak için gerekli belgeleri de bakabilirsiniz veya isteyebilirsiniz. Tek kullanımlık havlular verilecek veya verilmeye gayret edilecek. Kendi havlunuzu bile yanınızda götürebilirsiniz. Aynı havlu başka müşteriyi kullanılmayacak. Berberler Odası ayrıca bu süreçte ustura kullanılmamasını öneriyor. Şimdi usturada aslında jilet sürekli değişen bir şey. Dolayısıyla usturanın genel temeline baktığımız zaman paslanmaz çelik olan aparatı ve plastik olan kolu sterilizatörde kaldığı zaman steril edilebilir. Önemli olan doğru yıkanmış olması ve sonrasında da sterilizatöre doğru konulmuş olması gerekiyor. Jilet değiştiği için bence çok da mantıklı olmayabilir. Peki mağazaların, kuaförlerin ve berberlerin aldığı bu önlemler gerçekten tek başına yeterli mi? Tabii ki hayır. Müşteri olarak gittiğimiz mağazalarda bizlere de pek çok görev düşüyor. Evet, ev karantinasında çok uzun bir zamandır kaldınız ve bu dönemde de oldukça sıkıldığınızı, bunaldığınızı düşünüyorum. Ancak dışarıya çıkmak isteyenler, keyfi vakit geçirmek isteyenler için doğru bir zaman olmadığını söyleyelim. Yine de ihtiyaçlarınızı karşılamak adına alışveriş merkezlerine gitmenizi tavsiye ediyoruz. Zaten buralarda kafe ve restoranlar yine de kapalı olacak. Dolayısıyla acil ihtiyaçlar için bu merkezlerde bulunabilirsiniz, alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Mağazaların koymuş olduğu kurallara uymak önemli. Her mağaza farklı bir uygulama yapabilir. Lütfen bunu yadırgamayınız. Ve işte bir tarafta bu bizi koruyorken diğer tarafta neden bu kadar korumasın, daha fazla bir yöntem uygulanıyor diye düşünmeyiniz. Unutmayın ki herkes kendi ölçeğinde yapabileceğinin en fazlasını yapmaya gayret edecektir. Kişisel önlemlerimizde maskeler ve el dezenfektanları mutlaka bizlere eşlik etmeli. Belki hayatı kolaylaştırmak adına daha önceden alışık olduğunuz ıslak mendillerin yerine dezenfektanlı, biyosidal ruhsatlı ıslak mendiller de yer alacak. Genel olarak mağazaların içinde geçireceğiniz zamanları da az tutmak, almayacağınız ürünleri ellememek, alışverişi oyalanmadan en hızlı şekilde sonlandırmak kesinlikle çok önemli. Kuaför ve berberlerinizin hijyen koşullarını yerine getirdiğini takip etmeniz de gerekiyor. Hizmet alırken sağlıksız sonuçlar oluşturabilecek ve doğurabilecek taleplerde de sizlerin bulunmaması gerekiyor. Lütfen tüm kurallara uyalım. Bilgiler güncellendikçe bizler de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Unutmayın ki bilim kurulu her dönem için, her aslında gelişme için belki de yeni kuralları, yeni normalleşme adımlarını bizlerle paylaşıyor olacak. Bunların hepsini sizlere aktarabiliyor olmak için de elimizden geleni yapacağız. Ancak ara satırları, dipnotları okumak adına aklınıza kalan sorular olabilir. Lütfen bu soruları aşağıya yorum olarak bırakın. Kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ki bu sorularınızı cevapladığımızda videolarımızı izleyebilin. Evet, sağlıkla kalın diyorum efendim. Görüşmek üzere.